Çabasız eylem nedir? Yani Tao felsefesinin içindeki en önemli kavramlardan bir tanesi olan Wu Wei felsefesi ne demektir? Bu videoda bunun size nasıl hayatınıza adapte edebileceğinizi ve aynı zamanda bu teknikle ya da bu kavramla hayatınızda nasıl daha huzurlu bir yaşamı yaşayabileceğinizin küçük püf noktalarını vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Günlerden bir gün bir kırkayak yolda yürürken gayet mutlu, sakin ve kendisini enerjik hissediyordu. Ta ki bir kurbağaya rastlayana kadar. Kurbağa ona hayatını karman çorman edecek çok önemli bir soru sormuştu. Sen yürürken hangi ayağın diğerini takip ediyor? Bu zamana kadar düşünmediği bir soruydu bu kırkayağın ve o sorudan sonrasında zihnindeki hezeyanlarla birlikte yürürken bunu düşünmeye başlamıştı ve aynı zamanda da artık daha kolay yürüyememeye başlamıştı ve en sonunda da bir hendeye yuvarlanmıştı. Lao Tzu'nun Tao Te Ching kitabında anlatılan bu küçük hikayede aslında bize anlatılmak istenen şey doğaçlama ya da çabasız bir şekilde gerçekleştirdiğimiz eylemleri ne kadar zorlarsak o kadar başarısız olabileceğimizdir. Birkaç sene önceki pandeminin ilk günlerini hatırlıyor musunuz? Tamamen yabancıydık bu kavrama, evlere kapanmıştık. Hatta bazıları ailesindeki kişilerle yeni yeni tekrardan tanışmaya başlamıştı. Çünkü günün kısıtlı dönemlerinde bir arada olduğu kişilerle 7/24 bir arada kalmak zorunda kalmıştı. Ne yapıyorduk o zaman? Bütün zamanımızı doldurmak için çılgınca çalışmaya başlamıştık. O online sunumdan bu seminere, o telefondan bu görüşmeye sürekli bir şeyleri doldurmaya çalışıyorduk ve bir noktada aşırı yüklenerek çaba sarf etmeye çalışıyorduk. Peki o çabalarımızın hepsi sonuçlandı mı? Aşırı yüklenmelerin sonucunda gerçekten karşılığını aldık mı? Ve böylece de o dönemde boş durmak neye dönüşmüştü değerli dostlar? Çok basit bir noktada tamamen hayatınızı bir çöplüğe çevirmek olarak algılanmaya başlamıştı. Sanki boş durursak hep bir şeyleri kaçıracakmışız gibi. Bu da bana şu sözü hatırlatmaya başlamıştı. Ünlü filozof Blaise Pascal'ın insanlığın bütün sorunu tek başına bir odada oturamamasından kaynaklıdır. Sanki böyle tek başına kaldığımızda ya da kendimizle iç sesimizi dinlemeye başladığımızda gerçekten çok kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorduk. Özellikle o dönemde ve başlarında. Wu Wei kelime anlamı olarak çabasız eylem demek. Yani herhangi bir şeye çaba sarf etmeden başarmak gibi değildir değerli dostlar. Eylemlerimizde daha az çaba sarf etmeyi bize öğütler. Bunu da yaparken doğaya ve hayatın akışına uyumlanma becerisini güçlendirerek bizi aslında öğütler bu felsefe. Çünkü değerli dostlar değiştiremeyeceğimiz şeyleri üzerinde çok fazla düşünerek o kadar çok kendimizi zorluyoruz ki. İşte temelinde bu felsefede değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et ve yoluna devam et. Ve nerede durman gerektiğini, nerede de harekete geçmen gerektiğini uyumlanmış bir şekilde akışın içinde doğru kararlar vererek sağla. Bu felsefenin en güzel örneklerinden bir tanesi doğada bulunan sudur. Suyun akışkanlık özelliğidir. Suyu herhangi bir yere koyduğunuz zaman değiştiremeyeceği, mesela bir kabın içine koyduğunuz zaman değiştiremeyeceği için onun şeklini almaya başlar. Ya da herhangi bir yerden akmaya karar verdiği zaman ve bu şekilde bir yol çizeceği zaman su boş bulduğu yerlerden akarak yoluna devam eder. Bu aslında tam olarak doğayla bir uyumlanıştır. Karşısına çıkan engelleri bazen etrafından dönerek, bazen içinden geçerek, bulduğu çatlaklardan devam ederek sürekli devam eden bir yapıya sahiptir suyun akışkanlığı. Yani güçlü olmak için sert ve katı olmaya gerek yok değerli dostlar. Bazen de esnek olup akışa uyum sağlamak sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlü bir yapıya doğru götürebilir. Çabalamanın bizi zorlaşmasına örnek olarak bir başka şey de kendi kendine kalamamak değerli dostlar. Bazen günlük stresin içinde gerek kapitalizmin baskıları, gerek sistemin baskıları, gerek kendi kendimize yarattığımız başarı hırsı ve benzeri gibi baskılarla kendi kendimize kalamayarak zihnimizde o kadar çok düşünce biriktiriyoruz ki işte bu düşüncelerin tamamı zihnimizde birike artık bizi kendimizden uzaklaştırmaya başlıyor. Halbuki burada şöyle bir durup geriye doğru bir adım atıp o düşüncelere şöyle bir uzaktan bakabilseydik, yani Wu Wei felsefesindeki gibi şöyle bir durup eylemlerimizi ne kadar çaba sarf ettiğimiz noktasında kısaca bir değerlendirebilseydik, sizce hayatımızdaki huzur nasıl bir noktaya gelirdi? Yani bazı şeyleri zorlayarak, bazı şeyler için mücadele ederken onların sınırlarını aşırı zorlayarak gerçekten başarılı olma şansımız var mı? Ya da bazen de kabul edip tıpkı suyun yaptığı gibi akışı değiştirerek, yolu değiştirerek yolumuza devam etmek mi gerek? Ve Wu Wei felsefesini uygularken
en önemli yaklaşımlardan bir tanesi sonuca odaklı değil, sürece odaklı olmak. Çünkü bazen ne yaparsak yapalım değerli dostlar, sonuç bizim kontrolümüzde değil. Bazen yan masadaki çalışma arkadaşımızın kontrolünde, iş hayatında. Bazen evliysek işte karımızın, çocuklarımızın kontrolünde var. Bazen farklı dinamikler de devreye girip bizim her ne kadar süreçte iyi yaptığımız şeyler olsa da veya mükemmele yakın yapmış olsak da sonuçlar beklediğimiz gibi çıkmayabiliyor. O yüzden sürece odaklı olup elimizden gelenin en iyisini yapıp gerektiği yerde de bırakabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor değerli dostlar. Çünkü eylemlerimizden elbette ki biz sorumluyuz ama tüm sonucu kontrol altına alamayız. Wu Wei bu videoda anlattığım gibi size daha huzurlu bir yaşamı sağlayabilir. Bazen eylemlerimizi daha çabasız hale getirmek, bazen durmak, bazen izlemek, bazen akışta olmak ve akışın getirdiği şeylerde kabullenişe geçmek bizi gerçekten daha huzurlu, hatta belki de bazı konularda sonuçları çok daha çabuk ve hızlı alabileceğimiz başarılı olma noktasına götürebilir. Umarım siz de bu felsefeyi bu videonun sonuna geldiğimizde hayatınıza adapte edip daha huzurlu ve kendinizle daha barışık bir hayata merhaba demek için kullanırsınız. Diğer videolarda ve yeni videolarımda görüşmek üzere.